diyor. Bakın şimdi bir ayetle başlayalım. Ayet diyor ki gökten bir ölçüye göre su indiren de odur diyor. İyi de bu su nereden geldi de ya Rab gökten indiriyoruz? Bakın suyun yaratılışına bak ya. Dünyanın %70'i okyanus değil mi? Su yani. Peki nereden geldi? Diğer gezegenlerde olmayan su bizim dünyamızda nasıl var oldu? Başlayalım mı olaya? Başlayalım. Haydi bakalım. Normalde patlamaların yok edici özelliği vardır. İbrahim abi sen daha iyi bilirsin bomba imha uzmanı olarak. Ama bir patlama var ki Allah o patlamayı yaratma faaliyetleri için kullanmış. Biz bu patlamaya Big Bang diyoruz. Şimdi Big Bang'te ilk hidrojen oluşuyor. 13,7 milyar yıl önce büyük patlamadan hemen sonra ilk hidrojen oluşuyor. Bence şu an not almaya başlayın. Bir hidrojen yazın. 6-7'li bir sıralama yapacağız. Bir hidrojen. 13,7 milyar yıl önce büyük patlamayla Big Bang'le ilk ne oluşuyor? Hidrojen oluşuyor. Suyun formülünü hatırlayan var mı? H2O. Demek ki su için lazım olan elementlerden bir tanesi cepte. Ama oksijenin yaratılmasına daha var. 2 helyum deyin. Big Bang'den sonra evren genişliyor. Allah öyle yaratıyor, genişletiyor. Ve o hidrojen bulutları, bildiğimiz bulut gibi değil, katı bulutlar böyle nebulalar, birleşerek hidrojenden sonra helyumu Allah yaratıyor. 3 deyin, yıldızlar ve elementler deyin. Bundan sonra ilk yıldızlar da yaratılıyor. Ama yıldızlar nasıl biliyor musun? Nükleer fırın. Öyle bir yüksek sıcaklık var ki içerisinde. Bir de bu yüksek ve büyük sıcaklık neticesinde yıldızlar elementleri oluşturuyor. Bir yıldız içindeki enerji kaynağı olan hidrojenini bitirdiğinde de ne oluyor? Patlıyor. Biz buna süpernova patlaması diyoruz. Enerjisini bitiren yıldız. Yıldız fırında neler oluşmuştu? Elementler. Çok güzel. Enerjisini bitirip süpernova patlamasıyla patlarsa o elementler ne olur? Bütün aleme dağılıyor. İşte oksijenin yaratılıp aleme dağılması da bu süpernova patlamalarıyla gerçekleşiyor. Yeni maddeye suyu ekleyebilirsiniz. Bu yıldızların patlamalarıyla çok farklı dediğimiz bulutlar yani nebulalar oluşuyor ve bu nebulaların sıkışıp birleşmesiyle artık hidrojen ve oksijen birbirine kavuşuyor ve su oluşuyor. Uzaydaki bu toz bulutlarından yani nebulalardan güneşi de yaratıyor Allah. Daha sonra güneşin etrafında kayalar ve oluşan su ama buz parçası halinde. Kayalar ve buz parçaları milyonlarca yıl boyunca dönmeye başlıyor. Yaklaşık dünya ve diğer gezegenlerinin bu dönmenin oluşumu 20 milyon yıl diye bahsediliyor. O sırada dünya oluştuktan sonra nasıl bir halde biliyor musunuz? Sürekli yanardağlar patlıyor, sürekli magmalar akıyor ve sürekli gök taşları dünyayı dövüyor. Hatta gök taşlarının dünyayı dövmesiyle demir oluşuyor. Ve enzelna hadid de diyor işte biz demiri indirdik. Ya Rab biz çıkarıyoruz nasıl indirdiniz? İndirdik. Yani dünyayı biz gök taşlarıyla döve demiri indirdik. Bakın madenlerin oluşumuna bakın. Şimdi dünyada bir problem var. Dünyaya o su parçaları da geliyor. Çoğu herhalde buz halinde. Su parçaları da geliyor ama dünyada onu koruyacak bir şey yok. Atmosfer tabakası yok ve dünyanın sıcaklığı çok yüksek. Gelen parça buharlaşıp gidiyor. Daha sonra da manto dediğimiz dış dünya kabuğu oluşuyor ve bu dış dünya kabuğu soğudukça ona gelen su artık kalıyor ve dünyada atmosferin de korumasıyla su artık yerleşmiş oluyor. İşte 3/4 su olan dünyada suyun yaratılma faaliyeti böyle oluyor. Bu su bombardıman dönemi dediğimiz, hani su geliyor gidiyor dedik ya, su bombardıman dönemi dediğimiz döneminde 4,5 milyar yıl öncesinden 3,8 milyar yıl öncesine kadar tamamen sürdüğü söyleniyor. İnanılmaz değil mi? Akıl alır gibi değil. Dünya ilk sıcak haldeyken kalsaydı ve bu su bu şekilde taşınsaydı buhar olurdu, hiçbiri kalamazdı. Venüs'ün yerinde olsaydı bütün sular buharlaşıp uçacaktı. Mars'ın yerinde olsaydı da donup kalacaktı. Biz şimdiki gibi bu sudan istifadeyi yapamayacaktık. Şimdi sorsak desek ki bu ince hesabı, bu ince faaliyeti yapan kim olabilir? Allah aşkına yani. Şu yaratılış faaliyeti. Bu bizim anladığımız Sinan. Sen jeolojicisin değil mi? Bu söylediklerime vakıfsın. Kim bilir satır aralarında daha ne ince meseleler vardır ne ince meseleler. Allah Allah. Şimdi ben desem ki arkadaş kainatı yaratamayan bir bardak suyu yaratamaz desem doğru mu? Çok doğru değil mi? Nasıl oldu değil mi? Birbiriyle nasıl girift halde değil mi? Allah Allah. Şimdi suyu anlattık. Su yaratıldı mı şu an?
yaratıldı. Birazdan yağmura geçeceğim. Kullanımına geçeceğim. Suyu oluşturduk, yaratıldı. Allah Azze ve Celle yarattı. Birazdan yağmura geçeceğiz ama önce bir şey sormam lazım. Şimdi şöyle yanıma gelirken, Abdullah yanımda su olsa sen de yanıma doğru şöyle meyletsen. Yanlışlıkla suyu üstüme dökebilir misin? Dökebilirsin. Peki bana yanlışlıkla bir bardak su getirir misin? Olmaz canım. Yani dökmek yanlışlıkla olur da vermek iradeyle olur. Şimdi de şu suyun veriliş faaliyetlerine bakın. Acaba tesadüfün kör gözü, işlemez eli şu faaliyetin içine karışabilir mi? Alt başlık yağmur. Yağmur aslında manevi bir rahmettir. Ama cisimleşip maddi şekilde bize yağar. O yüzden de yağmur yağdığında ne deriz? Rahmet yağdı diyoruz. Manevi bir tabir kullanıyoruz. Bakın Üstad Hazretleri ne diyor bak bu tabir için. Bak cümleye bak. Güya yağmur şeklinde rahmet tecessüm etmiş, cisimleşmiş. Takattur etmiş, damla olmuş. Katre katre geliyor. Üstad Hazretleri ne diyordu? Damlası bile buna delildir diyordu. Demek ki aslında gelen su değil, rahmetmiş. Eğer rahmet şeklinde gelmese ne olurdu? Azap olurdu, azap. Metrekareye tonlarca su düşüyor. Yumuşak damla olarak düşmeseydi de tepemize düşseydi ne olurdu? Şimdi okyanusa bakıyorsun değil mi? Nasıl? Çarşaf gibi. Orada rahmetin olduğu belli mi? Belli. Azap olsaydı tsunami'ye dönseydi bak bakalım bir nefes alabilecek miydik? Bizim arkadaşa bir ara çiçek suladı dedik de tazikli tabancayı almış. Çiçeklerin her birisi mefta. Her birisini suladı güya iyilik ediyor ama rahmet altında ne yaptı? Perişan etti. Aynı şekilde su bizim tepemize gelseydi tazik tabancası gibi ne olacaktık? Bitmiş halde olacaktık. Allah Allah. Bir de suyun denizden buharlaşma serüveni de çok enteresan. Su buharlaşırken tuzu denizde bırakıyor. Yani saf halde buharlaşıyor. Buluttan bize gelen yağmur ne halde geliyormuş? Saf halde. Tuzlu halde gelse ne olurdu biliyor musun? Bütün orman yanıp kavrulurdu. Peki o damlalar tepemize inerken şimdi havadaki sürtünme kuvvetiyle belli bir katsayı yakalıyor. Ondan daha hızlı bir halde inemiyor değil mi? O sürtünme katsayısı da havada olmasaydı inen yağmur mermi gibi. O ebabil kuşları taş atıyor ya onun gibi. Şuradan girer, buradan çıkart. Allah Allah. Şimdi su yaratıldı. Bütün mevcudat suyu bekliyor. Ağaçlar suya muhtaç, insan suya muhtaç, çiçekler suya muhtaç. Allah Azze ve Celle yarattığı suyu denizden buharlaştırıyor, kaldırıyor. Kaldırdıktan sonra buluta bindiriyor. Bulutu da rüzgara bindiriyor. Her birini tek tek böyle sağar gibi, sıkar gibi tane tane paraşüte bindiriyor. Tam adrese teslim. Ağacın yaprağını incitmeden üstünde. Bir insanın kafasını incitmeden kafasının üstünde. Allah Allah. Operasyonda kimler var? Operasyonda güneş var, bulut var, rüzgar var, deniz var. Göle de inmiyor, çöle de inmiyor. Tam dağın başına ihtiyaç olan yere iniyor. Allah Allah. Bu ekip çalışmasını kim ayarlamış? Bir iş yaptıracağımız zaman 5 arkadaş işin içine girdiğinde o ekip çalışmasını yaptırırken perişan oluyoruz. Böyle muazzam bir ekip çalışmasının arkasında kim var? Sebeplerin hepsi şuursuz ama neticelerin hepsi şuurluysa perde arkasında iş gören şuurlu, sonsuz ilim, sonsuz kudret, sonsuz merhamet sahibi bir zat olmak zorunda. İrade kullanmadan, isteyerek yapmadan şu bir bardak suyu getiremezken az önce anlattığım faaliyetler, tesadüfün işi nasıl olabilir? Mümkün değil mi? Allah Allah. Olmazsa olmaz zannettiğiniz dükkanların içinde öleceksiniz. Bu işi bitirmezsem mahcup olurum zannettiğiniz atölyelerin içerisinde son nefesinizi verip gideceksiniz. Gençliğin de gidecek. Aldığın tatlar da gidecek. Heyecanın da gidecek. Tek tek gideceksin. Binanın taşları gibi her gün dökülüyorlar. İstesen de istemesen de. Allah aşkına o gün geldiğinde sizi, bizi ne kurtaracak? Bahtına düştüm ya Rab, bahtına düştüm ya Rab, bahtına düştüm ya Rab, bahtına düştüm ya Rab. Siz de Hayalhanem'in yurt içi ve yurt dışı projelerine destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.